8'de Sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda konuğumuz beyin ve sinir cerrahi uzmanı, doktor öğretim üyesi İlker Ünlü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk efendim. Boyun ağrısı, işte her bel ağrısı bir fıtık sebebi olabilir mi aslında? Sizin de söylediğiniz gibi özellikle çağımızda bel ve boyun ağrısı neredeyse çekmeyen insan yok. Bu daha çok çağımızdaki yaşam tarzımızla ilgili. Eskiden olduğu kadar hareketli bir yaşam tarzımız yok. Daha çok birçok işlerde oturarak, uzun süre oturarak, aynı pozisyonda oturarak çalışıyoruz veya ağır işlerde çalışan insanlarımız var. Eskisi kadar aslında sağlıklı beslenmediğimiz için omurga sağlığımız, kas sağlığımız eskisi kadar iyi değil. Bizden önceki nesiller gibi. O yüzden şimdi daha çok bu omurga dizilim problemlerinden, kullanım şeklinin yanlışlıklarından dolayı bu tür ağrılar çok sık yaşıyor insanlarımız. Ve sizin de dediğiniz gibi bütün bel, boyun ağrıları fıtık anlamına gelmiyor tabii ki. Hatta neredeyse bunların yarısından azı fıtık. Çoğunluğu duruş bozukluğuna bağlı mekanik ağrılar veya kullanmaya bağlı veya fibromiyalji, romatizmal hastalıklar, birçok bu bölgede ağrıya sebep olan hastalıklarımız var. Bunların içinden kayda değer yani müdahale gerektirecek bel fıtığı, boyun fıtığı hastası çok daha az, yani %1, %3 gibi mesela Tabii ameliyatlık stres de olanlar. tetikliyor değil mi hocam? Tüm bu ağrıların aslında altında yatan ana sebeplerden biri ben stres diye düşünüyorum. Bazı noktalarda mesela fibromiyalji. Tabii ki özellikle de boyun ağrılarında biz stres olduğumuzu kendimiz fark etmeden mesela birçok insan dişlerini sıkar, uyurken bile dişlerini gıcırdatır, kendimizi kasarız, boynumuzu kasarız. Ve bu durumda o gerilen kasların arasından seyreden sinirlerimiz hep baskı altında olur. Aynı zamanda bu stres, o stres sırasında o duruşumuzdaki kasılmış vaziyette ters bir hareket yaptığımızda, zorladığımızda veya oturma şeklimiz uzun süre aynı şekilde oturduğumuzda bir süre sonra ayağa kalktığımızda ciddi ağrılar yaşayabiliyoruz. Bu sırada tabii ki söylediğimiz gibi fibromiyalji veya normal mekanik ağrılar dışında tam o kasılma sırasında yapılan ani bir hareket sonrasında o disklerden birisinde yırtılma meydana gelip fıtık da meydana gelebilir. Peki hocam omurga sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Omurga sağlığımızı korumak için her şeyden önce yaşam düzenine, hayatımızın seyrine dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatımızdan egzersizi, sporu uzak tutmamamız gerekiyor. Kilomuza dikkat etmemiz lazım, en önemli şeylerden birisi. Ve çalıştığımız işle ilgili iş ergonomisi diye şimdi bir bilimsel bir bölüm var yani. İş yerinde çalışma şartlarımızı, oturma şeklimizi veya işimizi yaparken nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrenip ona göre hareket etmemiz lazım. Bunun yanı sıra sporla, egzersizle kaslarımızı güçlendirip beynimizin, boynumuzun, belimizin, omurgamızın yani dizilimini daha normal şekilde, lordozuna uygun, anatomik pozisyona uygun şekilde tutarsak, bu şekilde kuvvetlendirirsek kaslarımızı, bu bizi daha iyi, omurga sağlığı açısından daha iyi bir konuma getirecektir ve bu zorlamalara karşı dirençli hale geleceğiz. Hangi sporları yapmalıyız ve hangi egzersizler olmalı? Mesela pilates biz kadınların vazgeçilmezi. Ama siz pilatesi öneriyor musunuz? Özellikle öneriyorum. Hatta ben hastalarıma en çok iki spor, yüzme ve pilates öneriyorum. Ama şu önemli, şimdi çağımızda her şey internet çağı, internetten, YouTube'dan video açıp böyle bir pilates yapmaktan bahsetmiyoruz. Evet. Hastalara söylediğim özellikle bu konuda bilgili bir hocadan öğrenip ondan sonra devam edin. Çünkü doğru bilinen yanlışlar, yani yanlış bir hareketle yapılan bir sporda daha çok kendimize zarar verebiliriz. O yüzden bilinçli hareketlerle, o pilates zaten temel mantık olarak omurganın da dizilimine uygun hareketler yapılır. Özellikle mesela skolyoz var bizim bugünkü konumuz dışında, bel fıtığı dışında. Omurga eğrilikleri. Bunların birçoğu ameliyat edilebilecek boyutta ya da ameliyat gerektirecek boyutta değil. Onlara özellikle pilates öneriyoruz ki bu konuda gerçekten bilgili pilates hocaları var. Sporla, yüzmeyle, pilatesle omurga eğrilikleri de düzeltilebilir. Yani artık hastalık boyutuna gelmeden müdahale edilebilir. O yüzden spor dediğiniz gibi önemli ve nasıl yapacağınız. Bunun da uzmanları var. Onlardan destek almak gerekiyor spor Mutlaka bir hocalardan. profesyonelden destek almak ve onunla birlikte aslında çalışmak gerekiyor. Tabii ki. Peki hocam bel ve boyun ağrılarının tedavisinde ne yapıyorsunuz? Mesela bunların oranı nedir?
Şöyle oranlardan şöyle bahsedebilirim. Bel ve boyun fıtığı en sık gördüğümüz, hatta o yüzden en çok gündem olan, ama torakal fıtıklar da var. Çünkü torakal fıtıklar daha nadir görülür. Omurganın daha az hareketli kısmı olduğu için bel ve boyun daha hareketli. Bunun boyuna göre bele daha çok yük bindiği için en sık bel fıtıkları görüyoruz. Daha sonra servikal diskler, yani boyun fıtıkları. Torakal diskler çok nadir görüyoruz ama o bölgede omurilik dediğimiz şey kanalı doldurduğu için oradaki bir fıtık daha kötü sonuçlar doğurabiliyor, daha erken müdahale gerektiriyor. Özellikle servikal bölgede şimdi omurgamızın yapısı anatomik olarak kafadan başlayıp kuyruk sokumuna kadar giden vertebralar ve bunun içinde omurilik kanalı ve içerisinde omuriliğimiz var. Bu omurilik lomber bölgede birinci omura veya ikinci omura kadar uzanır. Oradan aşağısı L3-4, 2-3, 4-5'te aslında omurilik yok, sadece sinir kökleri devam etmekte. O yüzden o bölgedeki fıtıklarda, bel fıtıklarında daha çok o sinir köküne ait belirtiler görüyoruz. Oysa servikal bölgedeki bel fıtıklarda yine omurilikle ilgili belirtiler, işte miyelopati gibi, refleks artışı, yürüyüş bozuklukları, kuvvet kayıpları. Özellikle torakal fıtıklarda, yani sırt fıtıklarındaysa eğer omuriliğe ciddi bir bası yapıyorsa yine vücutlar aşağıya, belin o seviyesinden aşağıda kuvvet kayıpları, his kayıpları meydana gelebilmekte. İşte onlara daha erken ve daha dikkatli müdahale etmek gerekmekte. Ama dediğim gibi torakal fıtıklar çok nadir diğerlerine göre müdahale gerektirenler ve oluşumu. Burada yine egzersiz, hareketle ilgili torakal bölgemiz çok fazla hareket etmediği için belki de biraz. Bütün yük servikal ve lomber bölgemizde. Peki bu işlemleri yaparken açık cerrahi mi yapıyorsunuz yoksa mikro diskektomi denilen mikroskop altında uygulamalar mı gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi biz fıtıklarda, tek seviye fıtıklarda mikro cerrahi tercih ediyoruz ki bütün dünyada da gold standart bu zaten, mikro cerrahi diskektomi. Ama bu şeye bağlı, bir de yaklaşım yerimize bağlı. Demin bahsettiğimiz gibi omuriliğe bası ne kadar yaptığına. Şimdi tek taraflı, tek bir ruta bası yapan, sinire bası yapan küçük bir fıtıkta muhakkak mikro cerrahi, ama ilerlemiş dar kanallarda eklem problemleri eklendiğinde bu işe daha geniş açık cerrahiler yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra tüm fıtıklarda cerrahi yapmıyoruz tabii ki. Şimdi mesela lomber disk hernisi, bel fıtığı özelinden konuşacak olursak, bize gelen disk hernisi olan hastaların en fazla %1 ile 3'ü aslında ameliyatlık. Diğer geriye kalan %97'si zaten başka alternatif tedavilerle, ilaç tedavisi, fizik tedavi, davranış egzersiz tedavileri veya istirahatle dahi düzelebilecek şeyler. Bizim halkımızdaki en büyük yanlış şu: her biri ağrıyan hasta birbirine bir bel fıtığı teşhisi koyuyor. Cerrahi süreç sonrasındaki iyileşme süreci ne kadar, hasta ne kadar yatıyor? Hemen konforlu hayatına geri dönebiliyor mu? Bunlar üzerine biraz söz edelim mi birlikte? Tabii ki. Yukarıdan başlayalım. Mesela servikal disk hernileri için mikro cerrahi tek seviye bir diskektomi yaptığımız hasta ameliyattan 3-4 saat sonra zaten kaldırıp yürütüyoruz ve ertesi gün taburcu ediyoruz. Bu hastanın işe dönüş süreci, hastanın aslında yaptığı işle, hayatını nasıl idame ettirdiği veya günlük aktiviteyle ilgili. Eğer ağır bir işte çalışmayan bir hastaysa hemen bir hafta 10 gün içinde işinin başına dönebilir. Hatta masa başı çok yoğun stresi olmayan, rahat bir işte çalışırsa 2-3 gün sonra dahi işine dönebiliyor hastalarım. Ameliyattan sonra 1 ay yatacakmışım, 10 gün yatacakmışım, yataktan öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hasta evin içinde günlük işlerini yapacak, çıkıp dışarıya dolaşacak. Ama aktif çalışma hayatına dönmesi, bu yine işiyle alakalı. Evet. Ağır bir beden işiyle uğraşan bir hasta tabii ki 3 hafta, 4 hafta dinlensin. Peki egzersiz sürecine dönüş hocam? Egzersiz süreci hemen biz 10 gün sonra hafif egzersizlerle beni çok yormayacak. Mesela hafif egzersiz derken hafif yürüyüşler. Yürüyüşler, yatakta yattığı sırada bele yük bindirmeden yapabileceği ayak egzersizleri. Bizim için en büyük sorun oturmak aslında bu tür ameliyatlardan sonra. Ben bütün hastalarım ameliyattan sonra oturma uzun süre. Tabii ki yemek yemek için, çayını kahveni içmek için otur, ama saatlerce oturup televizyon seyretme. Bir televizyon seyredeceksen, dinleneceksen uzanarak. Aslında hastaların belki de en büyük hatası direkt olarak böyle bir problemi olduğunda işte beyin cerrahıyla değil de belki
farklı konulardaki hekimlerle karşılaşıyor olmaları. Böyle bir problem olan hastanın, yani benim söylediğime katılıyor musunuz bilmiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. En azından çünkü bu hastalara bir cerrahi endikasyon, yani ameliyat ihtiyacı olup olmadığına öncelikle karar vermek gerekiyor. Çünkü ameliyat ihtiyacı olan bir motor defisi, yani bacakta kuvvet, bel fıtığı için konuşsak, bacakta kuvvet kaybı, his kaybı veya idrar büyük abdest kaçırması olan hasta ya da bunda bir zayıflık olan bir hasta, başka bir tedavi yöntemiyle vakit kaybedildiğinde bu defisit geri dönmez. Özellikle mesela bel fıtığında en çok karşılaştığımız şey düşük ayak. Evet. Düşük ayak gelişen bir, düşük ayak dediğimiz hadise ayağın yüzünü kendimize doğru çekemememiz. Bu L4-5 disklerinde özellikle ciddi bası yapan disklerde meydana gelen bir şey. Bu meydana geldikten sonra bizim zaten beyin cerrahi, acil cerrahi indikasyonumuz bel fıtıkları için düşük ayak, his kaybı, idrar gayta inkontinansı, yani kaçırmasıdır. Bu meydana geldikten sonra ilk 24 saat içinde ameliyat etmemiz gerekir. İkinci, üçüncü günden sonra ameliyat etsek bile düzelmeyebilir bu hasta büyük ihtimalle. O yüzden öncelikli olarak tehlikeli bir durum var mı? Cerrahi bir müdahale gerekiyor mu? Ona karar vermek gerekiyor. Ondan sonra zaten ilaç tedavisiyle düzeltebileceklerimiz, istirahatle düzeltebileceklerimiz veya bunlar sana faydası olmaz, ameliyata da ihtiyacın yok ama bir süre fizik tedavi al diye yönlendirdiğimiz hastalar var. Ama tam tersi fizyoterapist arkadaşlara veya başka, hadi yine fizyoterapist arkadaşlarımız bu işin bilinçli yapan hastalar. Bana birçok hasta fizyoterapistten gelir. Hocam bize geldi ama bu tehlikeli, ameliyatlık diye yönlendirilir. Ama gidip başka yerlerde bu kırık çekiciler gibi bir yerlerde vakit kaybeden, problemi daha büyütüp gelen hastalarımız da maalesef oluyor. O yüzden öncelikli olarak bir cerrahi, beyin cerrahı görüp ameliyat, en azından ameliyat olup olmaması gerektiğine karar verildikten sonra alternatif tedaviler üzerinde yönlenilebilir. Peki hocam, verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle bu bilgileri paylaştınız. Ben teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, doktor öğretim üyesi İlker Ünlü'ydü. Kendisi bize fıtıklarla ilgili, bel fıtığı, boyun fıtığı ve bunların tedavi seçenekleriyle ilgili bilgiler verdi. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim.